Uygun fiyatlı ve Xiaomi bir telefon istiyorum. Aldığımda beni 2-3 yıl götürsün diyorsunuz ancak burada çok fazla seçenek var ve hangisini alayım derseniz herkese merhaba dostlar. Ben Ozan. Öncelikle biraz hastayım. Sesim o yüzden çok iyi değil. Şimdiden kusura bakmayın. Bu serinin ilk videosunu Samsung telefonlar için yapmıştık. Bu kez en ucuza alınabilecek en iyi Xiaomi telefonları birlikte kısa inceleyeceğiz ve burada alt limitimiz 5000 TL. 5000'in altında artık alınabilir bir Xiaomi kalmadı. En fazla da 13.000 bandına kadar çıkacağız. Ayrıca bu cihazların hepsinin detaylı incelemeleri kanalda var. Onları da cihazları anlatırken kartlara koyacağım. Sizce bu serinin devamı Realme gibi diğer markalar için de gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz önemli. Son bölümde hangisini almak daha mantıklı bunun hakkında konuşacağız. Şimdi alınabilecek en ucuz Xiaomi telefonla başlayalım. Burada Redmi 12C'yi görüyoruz. Ekran tarafında 6.71 inç HD Plus çözünürlük ve 60 Hz'lik bir tazeleme hızıyla gelirken ekran olarak biraz geride kalsa da Yonga seti yani performans anlamında gerçekten fiyatının hakkını tam olarak verebiliyor. MediaTek'in Helio serisinden G85'i görüyoruz. Bu işlemcimiz performans olarak da batarya verimliliği olarak da bu fiyatlarda gayet ideal. 4 GB RAM ve 128 GB depolama ile gelmesi fiyatına oranla gerçekten önemli bir avantaj. Kamera kısmında ana kamera 50 megapiksel çözünürlüğündeyken Full HD 30 FPS videolarda çekebilmek mümkün. Burada f1.8 diyaframla da güzel fotoğraflar çekebiliyoruz. 5000 mAh batarya, maalesef ki herhangi bir hızlı şarj desteğimiz bulunmuyor. İkinci sırada Redmi 12C'ye oranla hem ekran hem de kamerasıyla daha dengeli bir telefon olan Redmi 12022 kesinlikle daha mantıklı. Burada 6.5 inç Full HD Plus çözünürlük ve 90 Hz tazeleme hızını görebiliyoruz. Performans kısmında Helio G88'i görürken 4 GB RAM ile beraber bu işlemci en az 2-3 yıl idare edecektir. Kamera tarafında da 50 megapiksellik bir kameramız var. Videolarda da Full HD 30 FPS videolar çekebiliyoruz. 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kamerayı da görüyoruz. 5000 mAh batarya ve 18 Watt hızlı şarj desteğiyle de beraber geliyor. Listenin 3. sırasında Redmi 12 önümüze çıkıyor. Açıkçası bu fiyat bandındaki en şık telefon diyebilirim. 6.79 inç Full HD Plus ve 90 Hz'lik bir tazelemeyi burada görebiliyoruz. MediaTek Helio G88'i görüyoruz ve 8 GB RAM ile beraber vermiş olduğu performans özellikle günlük kullanımda bu segmentte gerçekten tepkisel bir deneyim alıyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel ve f1.8 diyafram açıklığına sahip. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Ön tarafta da 8 megapiksel f2.1 diyaframlı bir kamerayı görüyoruz. Videolarda OIS'i zaten bu fiyat bandında bekleyemeyiz. Ancak EIS desteği de yok. Burada video performansı fotoğraf kalitesine oranla çok daha geride diyebilirim. Ne kadar titretmeden çekmeye çalışsak da videolarda stabilizasyon gerçekten düşük. Telefonda hareket modu var ve bu modu açtığımızda titreşimleri biraz engelleyebiliyor ama yine de yeterli değil. 5000 mAh batarya 18 Watt hızlı şarjla beraber geliyor. Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.3'ü görürken 5G desteği maalesef ki yok. Listenin 4. sırasında bence kimsenin beklemediği Note 9 Pro'yu görüyoruz. Bu telefonun en önemli artısı kamerası diyebilirim. Redmi Note 9 Pro günümüz telefonlarından biraz daha farklı bir yapıyla geliyor. Burada hem yumuşak kenar çerçeveleri, kamera modülü ve kasa yapısı itibariyle biraz daha farklı bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ekran tarafında da 6.67 inçlik IPS ve Full HD Plus 395 ppi gibi gayet yeterli bir çözünürlüğe sahipken 60 Hz standart bir panelin kullanıldığını da söyleyeyim. Donanım tarafında geçen senenin en popüler işlemcisini Snapdragon 720G'yi görürken 6 GB RAM bu sisteme eşlik ediyor. 64 megapiksel ana kameramız, 8 megapiksel ultra geniş, 2 megapiksel makro ve derinlik algılama kameralarını da görebiliyoruz. Fotoğraf kalitesi beklentimin üstünde çıktı. Fotoğraflara baktığımız zaman orta segment cihazlarda olan yapaylık burada pek de söz konusu değil. Renkler canlı ve gerçeğe yakın bir şekilde gözükürken Note 9 Pro'da 4K 30 FPS'te EIS desteğimiz var. O EIS'in olmamasından dolayı videolar çok sabit değil ama yine de fiyatına oranla başarılı olduğunu söyleyeyim. Note 11 Pro gibi güncel bir cihazdan da
daha iyi bir deneyim sunduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Batarya tarafında da Redmi Note 9 Pro'da 5000 mAh batarya ve 30 Watt hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor. Bu bataryayı sıfırdan 100'e 1 saat 40 dakika civarında doldurabilirken batarya performansı da oyun harici bir kullanımda bir günü kesinlikle çıkartıyor. Hoparlör tarafında mono tek bir hoparlör cihazımıza konumlandırılmış. Açıkçası ses performansından, ses deneyiminden çok memnun kaldığımı söyleyemeyeceğim. Son olarak suya ve toza karşı da Note 9 Pro sadece su sıçramalarına karşı korunuyor. 5. sırada özellikle ekran kalitesi, performans ve kamerasıyla 10.000 TL altının hala en iyi Xiaomi'si yani Redmi Note N'si görüyoruz. 6.43 inç Full HD Plus ekranı AMOLED bir panelle beraber geliyor. Ekran kalitesi olarak çok iyi bir ekranla karşı karşıyayken Yonga seti kısmında da Helio G95 gibi çok iddialı bir işlemciyle karşı karşıyayız. 5000 mAh batarya ve 33 Watt hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor. Kanalda da Note N'sin detaylı bir incelemesi var. Onu da kartlardan izleyebilirsiniz. Listenin son sırasında fiyat performans olarak Note 13 serisinden çok daha iyi olan Note 12 Pro'nun 5G versiyonunu görüyoruz. Gerçekten tasarımsal açıdan A34'ten de çok daha iyi bir telefonla karşılaştığımızı söyleyebilirim. Burada hem malzeme yapısı olarak hem de tasarımsal açıdan Note serisindeki en premium cihaz diyebilirim. Ekran tarafında 6.67 inç AMOLED 120 Hz ve Full HD Plus bir çözünürlüğe sahip. Bunun yanında HDR10 gibi destekleri de bu ekranda görebiliyoruz. DCI-P3 renk uzayının da %100'ünü kapsıyor. Genel deneyim olarak bu ekranın fazlasıyla başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. MediaTek Dimensity 1080'i görebiliyoruz. 8 GB RAM de bu sisteme eşlik ediyor. Akıcı grafiklerde PUBG'de 60 FPS verebilirken HDR'da da 40-45 FPS bandında oynayabiliyoruz. Baktığımız zaman Call of Duty Mobile, Genshin Impact gibi oyunlarda da 60 FPS'i bize çok rahat bir şekilde verebiliyor. Hem oyunlarda hem de günlük kullanımda oldukça stabil çalışan bir telefonla karşı karşıyayız. 5000 mAh batarya ve 67 Watt hızlı şarj desteğini de burada görebiliyoruz. Kamera kısmında da 50 megapiksel ana kameramız f1.8 diyafram açıklığına sahipken OIS ile beraber de hem fotoğraflar hem de videolar kısmında güzel sonuçlar ortaya çıkartıyor. Yardımcı kameralarda da 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksel makro kamerayı görebiliyoruz. Ön tarafta da 16 megapiksellik bir kameramız var. Video kısmında da 4K 30 FPS çekimler yapabiliyoruz. Kamera anlamında da bu fiyat bandındaki en iyilerden biri. Bu cihaz özellikle ithalatçı garantili olduğu için e-mail konusunda veya şarj aleti kısmında orijinal olmayan versiyonlarını görebiliyoruz. Ama artık sadece ithalatçı garantili değil, Xiaomi Türkiye garantili olarak da alabileceğiz. Fakat sadece hepsi burada da olduğunu söyleyeyim. Dostlar şimdi en önemli kısım, yani bu telefonlardan hangisi alınır derseniz, eğer ben sıfır bir telefon alacağım ve bütçem 5000 bandında diyorsanız Redmi 12C günlük kullanım ve batarya performansı olarak alınabilecek en mantıklı cihazlardan biri. Fakat ekran kalitesi, kamera ve performanstan çok bir şey beklemeyin. Ve ben olsam 5000 bandında bir bütçeyle Xiaomi telefon alacaksam Note 9 Pro her anlamda daha mantıklı diyebilirim. Bütçe sınırım 7000 ise de hem tasarımı hem ekranı hem de güncel bir model olmasıyla Redmi 12 Xiaomi tarafında en mantıklı telefonlardan biri. Bütçem 10.000'in altındaysa benim halen kamerası, performansı, ekran kalitesiyle favorim olan Redmi Note N bu fiyatlarda alınabilecek en iyi telefon diyebilirim. Ama Note N alıp aldıktan sonra da 2-3 yıl kullanmak gibi bir beklentiniz varsa bence kesinlikle 8'e 128 olan, yani 8 GB RAM'li Note N'si almanız gerekiyor. İleride uygulamalarda performans açısından problem yaşamamak için 8 GB RAM artık olmazsa olmaz. Note N artık Android güncellemesi almayacak ama bu fiyatlarda bir cihazın güncelleme almaması çok büyük bir problem değil. Bütçem 10.000 bandındaysa da Note 13 Pro'nun 4G versiyonu yerine Note 12 Pro'nun 5G versiyonu hem kamerada hem de performansta çok daha üstün. Ben yine de ithalatçı garantili bir telefon istemiyorum diyorsanız Xiaomi'nin resmi garantili olan Note 12 Pro'nun linkini de açıklamaya koyarım. Ve genel olarak listeyi değerlendirirsem benim bu listedeki favorim uygun
uygun fiyatta Note 9 Pro iken uzun ömürlü kullanmayı düşünüyorsam da Note 12 Pro'nun 5G'si kesinlikle bir adım önde. Özellikle kamerası bu fiyatlarda açık ara en büyük artısı. Hem fotoğraflar hem de video kısmında Note 13 Pro'nun 4G'sinden çok daha iyi bir performans veriyor. En ucuza alınabilecek en iyi Xiaomi telefonları birlikte kısa inceledik. Bu telefonların güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Sizce bu serinin devamı gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve bu telefonlardan sizce hangisi daha mantıklı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ben Ozan ve bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.